Kimler neden diğerlerinin üstünde? Parazit gibi onların kanını emen insanlar kim? Bir sömürülüşün hikayesi. Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun ustalık eseri, sembolizmin doruk yaptığı Parazit filmi. Biz filmdeki anlamları ve mesajları konuşacağız. Bu film hakkındaki açılar, görsellik, gizli anlamlar, oyunculuk, ilginç bilgiler, teknik yönleri gibi konulara girmeyeceğim. Bong Joon-ho'nun diğer filmlerinde olduğu gibi bu da tipik bir sosyal hiciv filmi ve yine zengin eleştirisi karşımıza çıkıyor. Bununla beraber filmin başlığından yola çıkarsak ilk başta sanki o zenginlerden paraziter bir şekilde beslenen ve onlardan nemalanan insanlar anlatılıyormuş gibi geliyor. Fakat film ilerledikçe ve özellikle de en sonunda şunu anlıyoruz ki gerçek parazitler onlar değil, zenginler. Neden? Bunu semboller üzerinden konuşalım. Bu filmin konusunu sosyal katmanlar ve o katmanlar arasındaki ilişkiler olarak özetleyebiliriz. Bu bağlamda karşımıza görsel olarak da şehrin üst seviyesinde yaşayan Park ailesi, zengin, duvarlar içerisinde kendilerine ait bir dünyada çok keskin ve net sınırlarla kapatılmış bir yaşam biçimi. Buradan aşağıya doğru indiğimizde ki arada çeşitli katmanların var olduğunu hayal edebiliyoruz ve bu da zaten bize film içerisinde de gösteriliyor. Yarı yer altında diyebileceğimiz en düşük seviyeye yakın bir seviye. Burada da Kim ailesi var ve bu Kim ailesinin içerisinde yaşadığı o küçücük dairenin pencerelerinde sokağın seviyesinden dış dünya görülebiliyor. Yani sokağın hemen alt seviyesindeler ve o kadar da yakınlar. Ama bir de Kim ailesinden de alt seviyede bodrumlarda, zeminlerde yaşayan bir takım insanlar var. Peki bu katmanlar arasındaki ilişki nasıl? Geçişkenlik var mı? Kim kimi sömürüyor? Bütün bu konuların işlenişini, bu sorulara cevap aranılışını aslında Ki-won'un arkadaşı olan Ming'in getirdiği o bir taş parçası üzerinden görüyoruz. Talih getireceğine inanılan bu taş Ki-won'a umut oluyor ve bu umut onu yukarıya doğru yolculuğa çıkmaya yönlendiriyor. Bu motivasyonla kendisini o Park ailesinin içerisine atmayı başardıktan sonra adım adım bütün aile fertleri oraya yerleşiyorlar. Bütün bu süreç içerisinde şunu görüyoruz. Ailenin bütün bireyleri aslında oldukça becerikli, başarılı insanlar. Anneleri eski bir sporcu, madalya almış. Babaları çok iyi ve çok sakin bir şoför. Kız kardeş Ki-young o teknik alandaki başarısının yanı sıra özellikle insan ilişkilerinde çok doğal ve çok başarılı. Ki-won da defalarca girdiği o sınavlardan hep başarılı bir şekilde çıkmış ama maddi imkansızlıklardan dolayı bir türlü kariyer edinememiş, üniversite okuyamamış bir kişi. Park ailesi içerisinde edindikleri o rolleri de başarıyla yerine getiriyorlar her birisi. Bu bize çok defa gösteriliyor. Yani aslında kötü insanlar, beceriksiz insanlar, paraziter insanlar değiller. Demek ki onları o aşağıda bulunmaya iten faktörler onların kendi güçlerinin dışında, kendi etki alanlarının dışında kalan faktörler. Peki o kendi öz becerileriyle, şanslarının yaver gitmesiyle ve biraz da o hayattaki kurnazlıklarıyla yukarı doğru adım atmaları, yukarı doğru yükselmeleri mümkün mü? Filmin tam orta noktasına itibaren gelişen o olaylar zincirinde şunu görüyoruz ki bu mümkün değil. Hatta bu denemeleri onları en sonunda zararlı bir noktada bırakıyor. Bir üst seviyeye yükselmeyi bırakın, önceki hallerinden de tamamen oluyorlar. Aileleri dağılıyor, bir bireyi ölüyor, diğeri ise o bodrum katında yaşamak zorunda kalıyor. Diğer ikisi de artık bu durumla ne kadar başa çıkabiliyorlarsa. Bu bağlamda mesela o Ki-won'un talih getireceğine inandığı taşın kendisine talih mi yoksa şanssızlık mı getirip getirmediğini izleyici cevaplayabilir. Evet, o taş sayesinde oraya giriyorlar, bir açılım yaşıyorlar ama yine aynı taş onun kafasına inen ve onun ölümden dönmesine yol açan taş olmuş oluyor. Ama aynı zamanda da gerçek bir taş olmadığı için, yani içi boş olduğu için belki de o nedenle ölmüyor. Zaten suyun içinde batmayışının da sebebi taşın içerisinde işte muhtemelen sahte olduğu için hava olması. Dolayısıyla filmin sonunda o babasını kurtardığını hayal etmesi tamamen gerçek dışı olmuş oluyor. Çünkü bu hayalin başında o taşı önce bir derenin işte bir suyun içerisine koyuyor ve o taş orada batıyor. Zaten buradan da bunun bir hayal olduğunu ve gerçek olmadığını anlıyoruz. Ki zaten bununla da bırakmıyor yönetmen. İzleyicinin içerisinde hiçbir ümit kalmaması için bize son sahnede o karlar yağarken yarı bodrum katı içerisinde mektubu yazışını gösteriyor yönetmen ve bununla aslında her şeyin bir hayal olduğunu, asla onu oradan kurtaramayacaklarını, asla bir şekilde zengin olmanın hızlı ve etkin ve sonuca götürücü bir ihtimalinin olmadığını tamamen gözümüze sokuyor. Fakir ama kurnaz Kim ailesinin durumu belki bize bu taş üzerinden anlatılıyorken, diğer tarafta ise Park ailesi var ve Park ailesinin Kim ailesiyle olan ilişkisini de
en iyi anlatan, sembolize eden durum koku. Daha öncesinde bize tamamen kendi çemberinde yaşayan, sadece belli insanların o dairenin içerisine girmesine izin verildiği, etraflarında olup biten her şeye karşı son derece duyarsız olan, kendilerinden aşağı gördükleri herkesi bir sınır içerisinde tutan ve o sınırın da geçilmesine asla tahammülü olmayan bir park ailesi var. Yani onlara hizmet edilecek ama fark ettirilmeyecek, hayalet olunacak. Kim gibi? İşte o çocuklarının gördüğünü sandıkları, o aslında bodrumda yaşayan ve her merdivenden çıkışında ışıkları açan ve ona teşekkür eden bu şekilde hayalet gibi. Ama onlar hiçbir sınır tanımıyorlar. Onlardan tamamen istifade etmek istiyorlar. Yani aslında gerçek parazitler bu park ailesi gibi olan insanlar. Şoförlük yapan babanın çok iyi şoförlük yaptığını ama çok kötü koktuğunu ve bu kokunun da sınırı geçtiğini söylüyor. Aynı şekilde eşi arabada otururken ayakkabılarını çıkarıp şoföre doğru uzatıyor ama yine de kendi burnunu kapatıyor ve ondan gelen kokudan rahatsız oluyor. Yani bu insanlara karşı müthiş bir duyarsızlık içerisindeler. Fakat duyarsızlıktan daha kötü olan, bu insanların hayatlarını etkileyen çeşitli olumsuz faktörlerin onların hayatlarında hiçbir şekilde problem oluşturmaması. Aşırı yağmur yağması nedeniyle Kim ailesinin o yer altındaki evlerine su basıyor ve müthiş bir rezillik yaşıyorlar. Bunda zaten yalnız da değiller. Büyük bir salonda bu doğa afetinden dolayı mağdur olmuş bütün insanlar toplanıyor. Orada elbise seçmek zorunda kalıyorlar vesaire. Fakat Park ailesi sadece gitmek istedikleri o kamptan vazgeçmek zorunda kalıyorlar ve hemen peşine de bir doğum günü partisi organize ediyorlar. Yani hiçbir şekilde bu olaydan etkilenmiyorlar. Hani demiştik ya, o katmanlarda yukarı doğru çıkmak mümkün mü diye. Koku üzerinden bunun bize mümkün olmadığı anlatılıyor. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar mücadele ederlerse etsinler, o fakirlik kokusunu üzerlerinden atamıyorlar. O devasa sehpanın altında bir böcek gibi saklanmışken dinlemek zorunda kaldıkları diyalogda ne kadar tiksindirici, aşağılayıcı bir düşünce yapısıyla karşı karşıya olduklarını anlıyorlar. Bu duyarsızlığın, bu sonuç vermeyen mücadelenin, bu kurtulunamayan fakirlik kokusunun zirve yaptığı o bedenin altından anahtarı alırken burnunu tutma anında artık kendini tutamıyor. Hayatta yaşadığımız anlara o durumun kendi gerçekliklerine göre reaksiyon göstermek gerektiğini ve plan yapmamak gerektiğini düşünen karakterimiz içine dolan o çaresizliğinin, o nefretinin, o kızgınlığının esiri oluyor. Bu eyleminin onu içinde bulunduğu durumdan kurtarmayacağı aşikar. Onu böylesine bir adıma atmaya yönlendiren o faktörlerin ne kadar hafifletici olduğu da tartışılır. Bütün bu haksızlıklarla mücadele etmenin yöntemi bu isyan mıdır? Veya olaya tersinden bakalım, o seviyede yaşayan insanların bir gün böyle bir isyanla karşılaşmalarının mümkün olabileceği mi? Bu sorunun cevabı açık bırakılıyor. Ama şöyle ilginç bir nokta var. Hayatını kaybeden o kızları diğer aile bireylerinden farklı olarak o zenginliğe aslında uyuyordu. Ve dışarıdan bakıldığında o insanlardan biri gibiydi. O insanlardan biri olma rahatlığını sergileyebiliyordu. Hatta o pastayı alıp o kutlamanın ortasında olması da aslında bunu belgeliyor ki bir nevi bundan dolayı da zaten öldürülmüş oluyor. Ama bize verilen mesaj, acaba oraya ne kadar uyarsanız uyun işte böyle cezalandırılırsınız mı acaba? Belki de bu soruların kendilerinden ziyade sadece önümüzdeki gerçekliğin ne kadar katı ve aşılamaz olduğunu bize sunuyor yönetmen. Her halükarda hepimizi içerisine alan çok kapsayıcı bir konu. İnsanlığın çok büyük bir kısmının günlük mücadelelerinin içerisinde kendilerine defalarca sordukları bazı soruların ekranda yaşanmasını ve herkesin anlayabileceği semboller üzerinden izleyiciyle doğrudan bağ kurulmasına şahit oluyoruz. İşte bu nedenlerle Parazit filmi çok başarılı, üzerinde çok konuşulabilecek, tekrar tekrar izlenmeye değer muhteşem bir film. Başta kendim olmak üzere hepimize parazitlikten uzak, başkalarına faydalı bir yaşam şekli temenni ediyorum. Kaliteli seyirler diliyorum.